Şu an Türkiye'de iPhone kullananların %60'ının kafasında tek bir soru işareti var. iPhone 15 Pro Max mi alınmalı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Şu an elimde gördüğünüz telefon iPhone 14 Pro Max ve bence iPhone 15 Pro Max bile bu kralı hala tahtından indiremedi. Bu telefonu iPhone 15 Pro Max çıkmadan 2 ay önce almıştım ve hayatımın en doğru kararı olduğunu düşünüyorum. Hatta iyi ki de iPhone 15 Pro Max almamışım diyorum. Hepsinin nedenlerini size açıklayacağım. Bu videonun tarihiyle iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max 1 TB'lik versiyonların arasında 13 ila 15.000 TL civarlarında fark var. Bu fiyat farkını vermeye değer mi? Yoksa 14 Pro Max alıp yolumuza devam etmeliyiz. Size bu içerikte bu iki amiral gemisinin öne çıkan tüm farklarını ve benzer özelliklerini, Geekbench 6 telefon stres halindeyken test sonuçlarını, 15 Pro Max'te meydana gelen ısınma sorunlarını, ayrıca titanyum kasalarda zamanla oluşan çizilmeler ve parmak izi oluşumlarını, bu sorunların 14 Pro Max'te olup olmadığını ve benzeri aklınıza kalan tüm soru işaretlerini size uzun zamandır bir iPhone kullanıcısı olarak objektif bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Şimdi tek yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Alın elinize kahvenizi, arkanıza da yaslanın ve bu içeriği keyifli bir şekilde izleyin. Hadi o zaman gelin bu iki dev amiral gemisini hep beraber kıyaslayalım. Evet. Herkese merhabalar. Yine geldik mi en çok beklenilen telefon karşılaştırmalarımızdan bir tanesine. Hatta şu an en çok merak edilen iki amiral gemisine. iPhone 15 Pro Max mi yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Diyelim ki elinizde benim gibi iPhone 14 Pro Max veya iPhone 14 Pro var. Bu telefonları satıp iPhone 15 Pro Max'e geçmeye değer mi? Veya ilk kez iPhone alacaklar için direkt 14 Pro Max'i es geçip iPhone 15 Pro Max almak mantıklı mı? Bu iki telefon arasındaki özellikler çok mu farklı? iPhone 15 Pro Max serisinde çok bir şey değişti yoksa yine Apple iPhone 14 Pro Max'i birazcık modifiye edip önümüze mi koydu? İşte bak bunların size hepsini tam da bu içerikte açıklamaya çalışacağım. Size şu kadar söyleyeyim. Her iki telefonu da elime aldım. Bir kere ekran olarak var ya birebir aynı. Zaten biliyorsunuz kağıt üzerinde de aynı geçiyor. Yani uzaktan bakın yakından bakın hiçbir fark yok diyebilirim. Yani 14 Pro Max mi 15 Pro Max mi diye ayırt etmeniz gerçekten güç. Tasarım olarak tek fark nerede başlıyor biliyor musunuz? Çerçevesinde ve hemen yanındaki yeni gelen eylem düğmesinde. Zaten direkt düğmeyi gördüğünüzde 15 serisi diyorsunuz. 14 Pro Max'tan 15 Pro Max'e geçtiğimizde çelik çerçeveden titanyum tasarıma geçiyoruz. Tabii ki buradan da 15 serisi olduğunu ayrıca anlayabiliyorsunuz. Evet sizi bekletmek istemiyorum. Direkt konuya girelim. Evet şimdi tüm öne çıkan özellikleri ve farklarını yavaşça kıyaslamaya başlayalım. Zaten size ayrıca bu içerikte özellikleri ve farklarını anlatırken kendi telefonumdan edindiğim tecrübeleri de aktarmaya çalışacağım. İlk önce ekranlarla başlayalım. iPhone 15 Pro Max karşımıza 2796'ya 1290 piksel 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED ekranla çıkıyor. Buna 120 Hz ProMotion ekran yenileme hızı da eşlik ediyor. İşte tam da dediklerim burada başlıyor. Peki iPhone 14 Pro Max ekran olarak karşımıza nasıl çıktı? Bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Yine 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED ekran, 120 Hz ProMotion ekran yenileme hızı 14 Pro Max'te de mevcut. İnce ince farklar şurada başlıyor. 15 Pro Max çerçeve olarak Grade 5 denilen NASA'nın uzay araçlarında kullandığı titanyumun yanı sıra alüminyum ve vanadyum maddesi içeren daha dayanıklı, daha hafif tasarımla geliyor. Zaten Apple iPhone 15 serisini tanıtmadan önce Apple'ın her yıl yapılan eventinde bize ipucu olarak elmanın üzerinde uçuşan titanyum tozlarını göstermişti. Buradan zaten 15 serisinin titanyum olarak geleceğini biz de anlamıştık. Fakat her ne kadar dayanıklı olsa da bu titanyumdan şikayetçi olan kullanıcı sayısı gerçekten çok. Şikayetler genelde şu yöndeydi. Telefonu kılıfsız kullandığımızda aşırı parmak izi bırakması ve zamanla telefon üzerinde oluşan lekeler. Bunlar bazı kullanıcılar için can sıkıcı olabiliyor. Fakat bana soracak olursanız çok da büyütülecek bir sıkıntı değil. Marka vereceğim, zaten kendi kullandığım markalardan da en iyisi onlar, zaten siz de biliyorsunuzdur. Bu kılıflarda benim en çok kullandığım ve en iyisi olan iki marka var. Bu arada sponsor falan değil, direkt kendi kullandıklarımı size söylüyorum. Birisi Spigen, diğeri de Buff. Bunların ikisinin iPhone aksesuarlarını direkt gözü kapalı alabilirsiniz. Böylece parmak izi sorunundan da veya çizilmeden, çatlamadan direkt kurtuluyorsunuz. Ve ayrıca artık bunu hepiniz biliyorsunuzdur. iPhone 15 Pro Max'lerin yük altındayken veya oyun oynarken aşırı ısınması. Bazı kullanıcılar yeni giren iOS güncellemeleriyle bu ısınma sorunu çözüldüğünü söylüyorlar. Bazıları tam tersine hala devam ettiğinden bahsediyorlar. Şu an bu olay ortada kalmış gibi gözükse de büyük bir çoğunluğu halledilmiş gibi duruyor. Fakat size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben iPhone 14 Pro Max'imi 7-8 aydır kullanıyorum. Bakın telefon en az 3-4 kez yere düştü ve bazen de kılıfsız olduğu oluyordu. iPhone 14 Pro Max'in çelik çerçeve tasarımında ne bir çizilme, ne bir çatlama, ne bir parmak izi sorunu, hiçbirisine emin olun yaşamadım. Zaten burada 14 Pro kullanıcıları kendini belli etsin, direkt bana katılacaklardır. Bana göre her içerimde söylüyorum 14 Pro Max serisi biraz daha dayanıklı gibi geliyor. Neyse biz tekrar devam edelim. Yine aynı değerlere sahip 460 ppi yoğunluk değerleri her iki telefonda da ortak özellik olarak geçiyor. Zaten ben bunları anlatırken ekrana her iki telefonda da ortak ve farklı özelliklerini koyacağım. Hatta 15 Pro Max'in farklarını daha iyi anlamanız için 15
serisindeki bazı yazıları değişik renkle yazacağım. Oradan direkt rahatça anlayabilirsiniz. Evet, bu iki amiral gemisinin RAM'lerine gelecek olursak iPhone 15 Pro Max 8 GB RAM'e sahipken iPhone 14 Pro Max 6 GB RAM'le karşımıza çıktı. Aslında bu RAM değerleri Apple'ın son çıkan bu telefonlarında gayet yeterli oluyor. Çünkü şaheser niteliğini taşıyan işlemcileri ve hızları bu açığı kapatıyor diyebilirim. Zaten bu işlemcilerin ne kadar daha bir işlemci olduğunu her iPhone videolarımda da söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Bence dünyanın en iyi çipleri. Evet, işlemci demişken şimdi gelelim biraz da bu iki dev telefonun farklarına, değil mi? iPhone 14 Pro Max daha düne kadar dünyadaki en hızlı ve verimli çalışan işlemcisini kullanıyordu. Yani A16 Bionic çipler. Bak size ne diyorum. 16 milyar transistör, 2 adet performans, 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip, rakiplerine göre %40 daha hızlı ve %10 daha fazla band genişliği sunan 4 nanometre teknolojisiyle gelen Apple'ın efsane çipleri. Bu arada düz iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta hala A16 Bionic çipleri kullanıyor. 15 Pro ve 15 Pro Max serisinde şimdi söyleyeceğim, onlarla geliyor. Evet, iPhone 15 Pro ailesine geldiğimizde işler burada değişiyor. Apple'ın ilk defa hayatımıza giren ve radikal bir değişikliğe sahip olan A17 Bionic çiplerle gelecek diye düşünürken burada Apple severler bir ters köşeye yatıyor. Çünkü Apple bu kez A17 Pro çipleri kullanıyor. Evet, artık Pro takısı geldi. A17 Pro çipler bu kez 3 nanometre teknolojisini kullanıyor. Bunun yanında A16 Bionic çipler gibi nöral engine sahip olan fakat işlemleri bu çipe göre 2 kat daha hızlı gerçekleştirebilen A16 Bionic çiplerden %16 daha hızlı olduğu ve çift çekirdekte %13'e varan hız farkı olduğu bu çiplerde kağıt üzerinde belirtilmiştir. Ayrıca yine 15 serisinde geliştirilen Ray Tracing ve USB 3.0 saniyede 10 gigabit hızında veri aktarabilen Apple'ın şu an en hızlı çipler olarak geçiyor. Evet, A16 Bionic çipler çok iyiler ama A17 Pro bir basamak daha üste çıkıyor. Özellikle Ray Tracing performansını yüksek grafikli oyunla oynarken akıcılık ve performans olarak 15 Pro serisi iliklerinize kadar işliyor diyebilirim. Evet, demin de söylediğim gibi her şey güzel de şu ısınma sorunu Apple severleri şu an hala bayağı bir düşündürüyor. Demin vurguladığım gibi bu olay, yani ısınma sorunu yüksek grafikli oyunlar oynarken ve telefon stres altındayken daha fazla belirmeye başlıyor. Apple analistlerine göre bu sorun bazılarına göre işlemciden kaynaklanıyor. Bazıları ise Apple'ın 15 serisinde geçtiği titanyum kasadan dolayı olduğunu söylüyorlar. Ama şu an yeni giren iOS güncellemeleriyle de bu sorunlar yarıdan aza kadar inmiş durumda. Muhtemelen 4-5 aya kadar hiçbir sorun kalmayacağını düşünüyorum. Yani eğer 15 Pro Max serisi almak istiyorsanız ve bu sorundan dolayı almıyorsanız bence bunu fazla sıkıntı yapmayın. Çünkü bunlar az bir zamanla yok olacak sorunlar. O yüzden vazgeçmeyin derim. Hemen bu sorunların ardından ben de fırsatçılık yapıp kendi iPhone 14 Pro Max'imi stres testi yaptım. Hem CPU testine soktum, hem GPU testine soktum, hem Antutu testine soktum ve ayrıca en son Geekbench 6 testini yaptım. Zaten şimdi kendi telefonum test sonuçlarını ekrana koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tabii ki hızlandırılmış bir şekilde koyacağım. Bütün bu testleri yaptıktan sonra telefon hiç bekletmeden direkt bir Call of Duty açtım ve yarım saatte onu oynadım. Zaten oyun oynama esnasında iPhone 14 Pro Max'in arkasının hafiften şöyle ılındığını fark ettim. Ama kesinlikle öyle bir rahatsız edici sıcaklık değil. Yani normal bir telefonun ısınması gerektiği kadar ısın diyebilirim. Kesinlikle öyle 15 Pro Max'te meydana gelen aşırı ısınma veya telefonun kapanması veya oyunu atma gibi sorunlarla karşılaşmadım. Hemen ardından canlı bir ısı testi yaptım. İnanır mısınız, iPhone 15 Pro Max'e bahsedilen ısı değerlerinin neredeyse çeyreğe kadar değer aldım. Tabii ki telefon yük altındayken bahsediyorum. Normal moddayken değil. İşte bu yüzden iPhone 14 Pro Max gerek tasarım olarak gerekse performans olarak beni yemin ediyorum hiç üzmedi. O yüzden uzun bir süre, yani 1-2 sene daha iPhone 14 Pro Max'te yoluma devam edeceğim gibi gözüküyor. Evet, şimdi gelelim başka bir merak edilen konuya. Yani kameralarına. Size bir şey söyleyeyim mi? Bana göre yine hemen aynı diyebilirim. İki telefonda da 48 megapiksellik ana kamera, arkada 3, önde 1 adet olmak üzere yine aynı kamera dizilimi, RAW ve HDR çekim yapabilen, 4K 60 FPS video kaydalabilen, nispeten aynı özelliklere sahip kameralar. 48 megapiksellik bir ana kamera, hemen yanında 12 megapiksellik bir geniş açılı kamera, onun yanında yine 12 megapiksellik bir telefoto kamera bulunuyor. Diyorum ya, Apple bazen ısıtıp aynı yemekleri önümüze koyuyor. 12 megapikselden 48 megapiksele geçmiş diye Apple. İşte o zaman ben buna bir değişiklik demiştim. Ön kameraya bakayım diyorsun. 12 megapiksellik 4K 60 FPS video kaydalabilen yine bir selfie kamerası, yani pek bir değişikliğe gidilmeyen bir kamera biz iPhone severleri karşılıyor. Şimdi farka gelecek olursak, bilmiyorum artık ne kadar fark olarak görürsünüz ama iPhone 15 Pro Max telefoto lensiyle 3x yerine 5x zoom'a kadar yapabiliyor. Ve 5x zoom yaptığınızda sensörlerin kalitesinden ve performansından dolayı daha yakınlaşmış, daha net ve daha pürüzsüz görüntüler iPhone 15 Pro Max serisinde elde etmiş oluyorsunuz. Yani 3x'e 5x zoom'u artık ne kadar kafanıza takıyorsanız veya bu ne kadar büyük bir gelişme olarak gördüğünüz göreceli. Tabi
Ayrıca iPhone 15 Pro Max'te 24 ve 48 megapiksellik fotoğraflarda çekebiliyorsunuz. Burada 24 megapiksellik seçenekte karşımıza çıkıyor 15 Pro Max serisinde. Ve bunları yüksek çözünürlük fotoğraflı olarak da çekebiliyorsunuz. Her iki telefonda mesela gece modu ve hareket modu gayet başarılı. 15 serisinde bunu denemesen de iPhone 14 Pro Max serisinde gece modu özellikle efsane diyorum. Telefon gündüz de çok güzel çektiği gibi gece de bayağı bir net ve güzel çekiyor. Bunları ben kayıt almıştım ve sonuçlarından gerçekten etkilendim. Yani telefon gece modundayken verebileceği performansın en üst seviyesini bence vermeye çalışıyor. Ayrıca biliyorsunuz iPhone 14 serisinde buluştuğumuz hareket modu da var. Yani görüntü sabitleme özelliği ve size bir şey söyleyeyim mi? GoPro kadar iyi çalışıyor bence. İstediğiniz kadar koşturun, zıplayın, telefonu elinize sallayın. Bunu asla ve asla görüntüyü yansıtmıyor. Yani sizin titreyerek engebeli yerlerde koştuğunuz görüntüyü çektiğiniz içeriye pürüzsüz kaymak gibi yansıtıyor. Bu da benim bu yeni çıkan iPhone'larda en çok sevdiğim özelliklerden biri. Şimdi 15 Pro Max'lerin yeniliklerine devam edecek olursak artık 15 Pro Max'lerde 4K 60 FPS ProRes videoları çekebiliyoruz. Bu Apple'ın en profesyonel ve en iyi video kodeklerinden biri. Merakları için de gayet güzel bir geliştirme. Ve yine ayrı bir yeni gelen özellik olan artık Apple'da alışılagelmiş Lightning bağlantıları iPhone 15 serisiyle son buluyor. Yıllardır kullandığımız o Lightning bağlantıları gidiyor. Diğer telefonlara çoktan mevcut olan ama Apple'a yeni gelen USB-C yani Type-C bağlantılar Apple severlerle buluşuyor. Bence çoktan geçilmesi gereken bir özellikti. Hem daha global, daha hızlı ve bana göre daha iyi bağlantı soketlerinden biri. Apple muhtemelen burada artık Avrupa Birliği'nin baskılarına dayanamadı ve USB-C bağlantılarına geçti. Onun dışında bu Type-C bağlantıları harici bir SSD bağlama şansı da iPhone 15 serisinde bize sunuluyor. Yani daha fazla depolama isteyen ve SSD bağlayıp daha hızlı veri aktarımı yapmak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan diyebilirim. 256 GB'lık bir iPhone 15 Pro Max alırsın, 2 TB'lık, 3 TB'lık bir SSD bağlarsın. Hem de veri aktarımı hızın uçar yani bence. O yüzden bu da güzel bir yeni gelen özelliklerinden biri. Diğer bir yeni gelen özelliğinden bahsetmek istiyorum. Yani iPhone 14 Pro Max serisinde olmayan ama artık iPhone 15 serisiyle karşımıza çıkan eylem düğmesi. Eylem düğmesine sınırlı olsa da istediğiniz görevi atıyorsunuz ve tek tuşla bu göreve kısa yol olarak ulaşabiliyorsunuz. Yani bunu kısa yol tuşu gibi düşünebilirsiniz. Kimlerine göre gelmesi iyi oldu, pratik kullanımlı, gayet memnun kalan kullanıcılar olsa da bir o kadar da sevmeyen kullanıcılar var. İsterseniz bir görev atıyorsunuz, isterseniz hiç görev atamayıp da o tuşu boş olarak da kullanabiliyorsunuz. Bana göre olsa da olur, olmasa da olur özelliklerinden biri. Fakat burada yine göreceli, bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani kalkıp da bir eylem düğmesi için iPhone 14 Pro Max'ten 15 Pro Max'e geçmek bence çok mantıksızlık olur. Bunu söylüyorum çünkü bunun gibi yapanlar varmış. Ben de vallahi hayretlerle dinliyorum. Ayrıca yeni gelen bir özellik iPhone 15 Pro Max serisinde artık uzamsal 3 boyutlu videolar çekebileceğiz. Çektiğimiz uzamsal 3 boyutlu videoları Apple'ın yeni çıkan Apple Vision Pro sanal gerçeklik gözlüklerinde seyredip görebileceğiz. Yani burada yine Apple bizi bir şöyle küçük ekosistemin içine çekiyor gibi gözüküyor. Tamam, yeni gelen güzel bir özellik ama şu Apple Vision Pro'yu Türkiye'de kaç kişi alabilecek Allah aşkına? Yani 3000 dolar mı? 3500 dolar mı falan, ne öyle bir fiyatı var. Yani Türkiye'de 10 kişiden bir tane sizce alır mı? Yani bilmiyorum. Yani bence alamaz diye düşünüyorum. Ama tabii ki de yeni gelen özellik olarak size söylemek durumundayım. Evet. Depolama alanlarına gelecek olursak burada da tek bir fark var. iPhone 14 Pro Max 128 GB minimum depolama alanıyla gelmişti. Burada iPhone 15 Pro Max en az 256 GB seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Ve her iki telefonda maksimum 1 TB depolama alanına kadar çıkabiliyor. Benim cihazım 128 GB ve bana inanılmaz yetiyor. Normalde video işlerimi bilgisayarda hallediyorum. Tam fotoğraf çekiyorum ama çok fazla biriktirmiyorum. Normal gündelik standart bir kullanıcıyım. O yüzden bana 128 GB yetiyor. Eğer siz de bu şekilde kullanıyorsanız 128 GB'lık bir iPhone 14 Pro Max size yetecektir. Öne çıkan farklılıklarını ve özelliklerini biraz anlatmaya çalıştım ama maalesef benzer yanları o kadar çok ki yeni gelen farkları birazcık alıp götürüyor diyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim, ekran boyutları yine çok yakın değerlere sahip olan batarya kapasiteleri, Dynamic Island Always On Display, 2000 nite kadar varan ekran parlaklığı, True Tone Haptic Touch, IP68 suyu ve toza dayanıklı sertifikası, Photonic Engine, Deep Fusion, dil tarayıcı, Apple ProRAW çekim, Apple ProRes çekim, 4K 60 FPS video kaydı, 3x zoom dışında ve 24 megapiksellik çekim dışında neredeyse aynı olan kamera özellikleri, 48 megapiksellik ana kamerası, 12 megapiksellik diğer geri kalan iki kamera ve 12 megapiksellik ön kamerası, uydu modu, kaza algılama modu, hareket modu. Yani daha sayayım mı? Bunların hepsi iPhone 14 Pro Max'e de var, iPhone 15 Pro Max'e de. Şimdi yani geçmeye değer mi? Yani ben kendi fikrimi söylüyorum tekrar. Bence kesinlikle değmez. Tabii ki bu sizin fikrinize, yaptığınız işe de bağlı. Eğer çok profesyonel işler uğraşıyorsanız kesinlikle yeni çıkan işlemciyi almak gibi fanteziniz varsa veya her yeni çıkan bir telefon alacağım gibi bir fanteziniz varsa iPhone 15 Pro Max'i alabilirsiniz. Ama ben kesinlikle 14 Pro Max'ten 15 Pro Max'e geçmek için herhangi bir neden göremiyorum. O yüzden iPhone 16'yı belki iPhone 17'ye kadar beklemeyi düşünüyorum. Burada tabii ki de fikirler göreceli.
her zaman saygı duyuyorum. Evet, yavaş yavaş artık videoyu kapatacağım ama her içerimde olduğu gibi aklımda yine çok büyük bir soru işareti var. Tamam, güzel, ikilemde kalanlar için buraya kadar anlattım. Kendi fikrimi de söyledim. İyi, hoş da peki bu konuda sizin fikirleriniz eğer, gerçekten sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Siz iPhone 15 Pro Max mi alırdınız yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Herhangi bir iPhone 14 Pro'ya sahip misiniz veya sahipseniz 15 Pro serisine geçmeye değer mi? Ya da ilk kez iPhone alacaksınız, 14 Pro Max ve 15 Pro Max arasında kaldınız. Düşündünüz, taşındınız ve karar verdiniz. Bu kararınız ne oldu? Lütfen aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Bakalım siz hangi telefona sahipsiniz veya sahip olacaksanız birbirimize bir fikir alışverişi yapalım. O yüzden mutlaka hepinizi aşağıda bekliyorum. Bu iki telefonun arasında şu an 13.000 ile 15.000 TL gibi bir fark var. Sizce bu farkı vermeye değer mi? iPhone 14 Pro Max sahipleri benim gibi yola iPhone 14 Pro Max ile devam edecek yoksa iPhone 15 Pro Max serisine geçecek mi? Bu arada 15 Pro Max sahiplerinde yorumlara bekliyorum. Telefonların herhangi bir sorun yaşıyorlar mı veya yaşamıyorlar mı bilgilendirin. Dedikten sonra artık yavaş yavaş kapatıyorum. Size iki telefonda özelliklerini anlatmaya çalıştım. Umarım kafanızdaki soru işaretleri yarısından çoğu gitmiştir. Ve gerçekten bu video senin işine yaradıysa benzer içerikler için kanalıma abone olmayı, hemen yanındaki bildirim çanını açmayı ve en önemlisi koskocaman beğen tuşuna basmayı unutmayın. Siz beğen tuşuna bastıkça bu video sizin gibi herkesin karşısına çıkacak ve onlarla yararlanmış olacaklar. O yüzden unutmamanızı tavsiye ederim. O zaman yavaş yavaş ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.